Şimdi öncelikle bir izleme sırasından bahsedeceğim. Sonra spoilerlı bir şekilde Endless Eight Ark'ından bahsedeceğim. Bu animeyi izlemek istediğinizde ilk fark ettiğiniz şey animenin izleme sırası olacak. Çünkü her yerde başka bir şey yazıyor. Bu anime light novel hikaye sırasına göre izlenir. Bu anime kronolojik sıraya göre izlenir. Bu anime Blu-ray sırasına göre izlenir. Arkadaşlar bunların hepsini boş verin. Bir kere öncelikle light novelle anime başka ürünler. Anime başka bir ürün, light novel başka bir ürün. Hikayeleri aynı olsa da ikisi de başka bir ürün. Yani bu animeyi kesinlikle TV broadcast sırasına göre izlemeniz lazım. Release date'ine göre izlemeniz lazım. Çünkü animenin senaryosu bu release date'e göre yapılmış. Bakın senaryo diyorum, hikaye demiyorum. Anime ile light novel farklı şeyler. En basitten şöyle bir örnek vereyim. 3. bölümden sonraki bölümde bir kronolojik atlama oluyor. Bu kronolojik atlamanın sebebi, yani geleceği izlemeye başlamamızın sebebi 5. bölümde olacak şeyler, yani 3. bölümün devamı olan, kronolojik sıraya göre devamı olan bölümde olacak şeyleri ciddiye almamız. Yani o aradaki bölümü izlemediğiniz sürece 5. bölüme o gözle bakamayacaksınız. Yapımcıların sizin bakmasını istediğiniz gözle bakamayacaksınız. Yani eğer kronolojik sırayla izlerseniz 5. bölüme tamamen farklı bir gözle bakacaksınız. Release date'e göre izlerseniz tamamen farklı bir şekilde bakacaksınız. Yani ikisi de farklı bir yaklaşım diyebilirim. Ama bence kronolojik sırası hem daha az etkileyici hem de yapımcıların bize vermek istediği şeyi alamıyoruz. Adamların istediği sırada izlemiyoruz sonuçta. İnsanlar ise bu yüzden tartışıyor. Yani release date sırasına göre izlediğiniz tamamen farklı bir deneyim alıyorsunuz. Kronolojik sıraya göre izlediğinizde tamamen farklı bir deneyim alıyorsunuz. Ben yapımcıların ilk başta izlememizi istedikleri sırada izlememizin en doğru seçenek olacağını düşünüyorum. Yani kesinlikle release date'e göre izleyin. Hem de kronolojik sırada izlediğiniz zaman animenin temposu düzgün olmuyor, etkileyiciliği azalıyor. 1. sezonun örneğin sonu ve başlangıcı adam gibi olmuyor. Yani kesinlikle release date'e göre izleyin. Sonuçta yapımcılar böyle izlememizi istemişler ilk animeyi çıkartırken. Peki şimdi derseniz ben Türkçe altyazılı izleyeceğim ama Türk sitelerinin hepsinde kronolojik sıraya göre sıralamışlar. Nasıl normal sırada izleyeceğim diye sorarsanız ve artı olarak da sezon 1 ve sezon 2 diye ayırdılarsa işte bu liste sayesinde yapacaksınız. Normal olan kısım release date olan kısım, yani release date sırası. Normal olmayan kısımda kronolojik sıraya göre sıralanmış. Sezon 1 ile sezon 2 ayrılmış versiyonu. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Siz kronolojik sıra olan bir siteden normal release date sırasına göre izlemek istiyorsanız 1. sezonun 12. bölümünden bahsedeceksiniz. Ondan sonra 1. sezonun 1. bölümüne gideceksiniz. Ondan sonra 1. sezonun 2. bölümüne gideceksiniz. Yani normal olmayan sırayı takip edeceksiniz. Sonra da 2 sezonu da bitirdikten sonra filmini izleyeceksiniz ve anime bitecek böylece. Şimdi ise Endless Eight Ark'ından bahsedeceğim. Şimdi bence Endless Eight Ark'ı çok büyük bir cesaret ve çok güzel bir ark olduğunu düşünüyorum. Çünkü Endless Eight Ark'ı size ilerleme hissiyatını hissettiriyor. Bir yandan da tekrara binmişliği hissettiriyor. O infinite döngünün içinde kalmanın korkusunu hissettiriyor. Her bölümde kendi çapında değerli bölümler bence. Size şöyle bir örnek vereyim. Örneğin Steins Gate'in animesinde ilk yarısıyla ikinci yarısının temposu farklı. İlerleyişleri farklı. Şimdi siz Steins Gate izledikten sonra şunu derseniz, abi birinci yarı da çok kötüydü, ikinci yarı çok iyiydi derseniz size insanlar salak gözüyle bakar değil mi? İşte Endless Eight Ark'ında da aynı mevzu var. Siz Endless Eight Ark'ı bok gibi dediğinizde sadece salak gibi gözüküyorsunuz. Çünkü önünüzdeki şeye bir topluca bakamıyorsunuz. Steins Gate'den örnek vermeye devam edeyim. Steins Gate'in ilk yarısında karakter gelişimlerini görüyoruz ve karakterleri tanıyoruz. Yani Steins Gate'in ikinci yarısının bu kadar etkileyici olmasını sağlayan şey aslında ilk yarısı. İlk yarısı olmazsa ikinci yarısı bu kadar etkileyici olmaz. Çünkü karakterleri tanımıyor olacağız. Aynı şey Endless Eight Ark'ında da vuku buluyor. Yani Endless Eight Ark'ındaki tekrar mevzusu Nier Automata'nın oyunundaki gibi aynı bölümleri tekrar oynamak ve amaçsızca bir şekilde tekrar oynamak gibi değil buradaki tekrar mevzusu. Endless Eight Ark'ı ilerleyen bir senaryoya sahip bir ark. Ki bunun en büyük kanıtlarından biri ise Endless Eight Ark'ındaki her bölüm tamamen aynı değil. Çok fazla sığ bakarsanız tamamen aynı olur bölümler. Endless Eight Ark'ında sadece belirli noktalar aynı. Onun haricindeki hiçbir nokta aynı değil. Çizimler, animasyonlar tekrardan yapılmış. Karakterler tekrardan seslendirilmiş. Yani aynı bölümü tekrar izlemiyorsunuz aslında. Endless Eight Ark'ının yapmaya çalıştığı şey hem o sonsuzluk korkusunu hissetmek bize, ki bence bunu yapmakta çok başarılı Endless Eight Ark'ı, hem de rastgele zamanlarda rastgele bir şekilde bu bölümlere denk gelen insanlara dejavu yaşattırmak. Yani ark'ın konusunu gerçekten interaktif bir şekilde izleyiciyle bitiştirmek. Bu ark boyunca sadece bir tane empati noktamız var bizim.
O da Nagato. Nagato haricinde hiçbir empati noktamız yok bu ark boyunca. Peki niye Nagato'ya empati duymamızı istiyor bu anime? Çünkü bu sezondan sonra çıkan filmi daha etkileyici yapmak için. Ve film bu Endless Eight arkı sayesinde bu kadar etkileyici oluyor bence. Çünkü Nagato'nun ne hissettiğini en iyi şekilde anlamamız için ve filmdeki olayları daha etkileyici yapmak için Endless Eight arkı çok önemli. Çünkü Nagato gibi bir karaktere empati duymak çok zor bir şey. Ama o Nagato'nun çektiği yalnızlığı, yıllar boyunca çektiği yalnızlığı en iyi şekilde hissettirebileceği yol Endless Eight arkıydı. Yani o yalnızlığı, o çaresizliği bizlere, izleyicilere de hissettirmekte. Ve Endless Eight arkı bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Yani kısaca Endless Eight arkı izleyicilerle interaktif olmaya çalışıyor. Hatta Endless Eight arkının tamamen olayı interaktiflik. Çünkü Endless Eight arkını aslında bizim çözmemizi istiyor anime. O döngüden nasıl kurtulacağımızı bizim bulmamızı istiyor anime. Ve o sonsuzluk korkusunu bize bu sayede yaşatmaya çalışıyor. Sonsuzluk korkusunu yaşatmaya çalışan çoğu eserde sonsuzluk korkusu yaşayan karakterler gösterilir. Fakat Endless Eight arkı öyle yapmıyor. Direkt izleyiciye sonsuzluk korkusunu hissettiriyor. Bir de bu anime yayınlanırken izlediğinizi düşünün. Kim bilir ne kadar eğlenceli olurdu. Her bölüm bittiğinde o bölümü detaylı bir şekilde bakıp farklılıklara bakmak falan. Çok eğlenceli olurdu kesinlikle. Hatta ben bu Endless Eight arkını izlerken çoğu bölüme vermediğim dikkatimi vererek izledim bu Endless Eight arkını. Ve çok fazla eğlendim bu sayede. Hem animenin bölümlerde verdiği ipuçlarla Haruhi'nin duygularını anlatmaya çalışması hem de Nagato ile empati yapmamızı sağlayıp filmin etkileyicilerini arttırması sayesinde Endless Eight arkı bence muhteşem bir ark. Zaten animasyonlarda, çizimlerde, seslendirmelerde her bölümde tamamen farklı olduğu için ve aynı olan yerler genellikle hızlıca geçtiği için, yani düşünüldüğü gibi 20 dakikalık bölümü tekrar izlemediğimiz için Endless Eight arkı bence çok güzel bir ark. Hatta bence piyasadaki sonsuzluk korkusunu yaşatan en iyi eserlerden biri. Yani kısacana Suzumiya Haruhi no Jutsu karakterleri olsun, hikayesi olsun çok güzel bir seri bence.